Neyse biz telefonlar geldik buraya sabahın 5'inde. Hiç kimsenin haberi yok. Vallahi diyorum. Hala da adamlar anlamaya çalışıyorlar bu nedir diye. Bir de bana diyorlar ya buranın diyorlar devletiyle anlaştı. Bura bize düşman diyorlar. Bizim Dışişleri Bakanımız bayramın ilk günü hani biz daha büyük devlettik. Hiyerarşide onların araması gerekmez mi? Yaş olarak benim bildiğim bizim Dışişleri Bakanı daha yaşlı. Niye bizim Dışişleri Bakanımız bayramlaşmak için aradı o zaman? Pardon. Burayı. Neden? O zaman bizim Dışişleri Bakanımız da burayla anlaşma içinde Birleşik Arap Emirlikleri ile bir film var. Lan böyle saçma şey olur mu? Rusya'ya gidemem. Çeçenistan'a geçmişte yaptığım yardımlardan dolayı. Adamlar Çin'de. Rusya'nın etkisi alanındaki devletlere gidemiyor. Amerika olmaz, İsrail olmaz, Yunanistan olmaz, Kıbrıs Rum kesimi, Ermenistan. Ya da bana bir liste verin. Biz şunlarla şu zaman düşman olacağız. Şu zaman şunlarla barışacağız. Ben yolculuk programlarımı buna göre ayarlayayım. Şeref namus sözü. Bileğimi diyet koyuyorum. Sözüme sahip bir adamım. Biliyorsunuz. Düşmanlarım da bunu söyler. Bana resmi olarak bir yazı versinler. Yarın sabah buradan ayrılacağım. Sedat Peker videoları yapana kadar onunla ilgili hiçbir tahkikat yapmayacağız. İstediği ülkeye gidebilir oradan çıksın diye. Yarın çıkacak. Almanya'ya gitsem diyecekler Can Dündar orada, bu da onlarla anlaştı. Amerika'ya gitsen Fethullah Gülen orada onlarla anlaştı. Ulan zaten İsrail'e gitsen bak gördün mü onu Yahudiler destekliyormuş. Lan Yunanistan'a gitsek bak tarihi düşmana gitti. Lan gidecek ülke mi var? Nereye gideyim? Anlattım da lan 100 tane ülkeye deport vurdurdunuz. Ulan bir insana bu zulüm olmaz. Ama uyandırdınız. Sonu nasıl bitecek önemli değil. Allah'a yemin olsun. Bir de böyle beni seven insanları toplayıp böyle zulüm etmeyi planlıyormuşsun Sülü. Allah'a yemin olsun. Şurayı oku. Ben sabahlara kadar devlete zarar gelmesin diye yaptığım açıklamalardan uluslararası hukuku okuyorum. Bak bu gözümdeki işlikler var ya. Oku Sülü. Suriye ile falan kalma, o tarafa geçeriz. O zaman öyle şeyler olur. İnan. Devletin aleyhine söylemem. Uluslararası hukuk önümde. Ama siz yapın. Beni sevenleri toplayıp ezip dövecek dövün. Andon seni kibritten şişine sokacağım lan sizi. Adam nasıl küçültülüyor göreceksiniz. Remzi Gül Bey. Sen istediğini alamadın biliyorum. Sende sıkıntı yok. Göreceksiniz. Yapın devletten resmi açıklama. Uluslararası hukuku bağlayacak. Sabah buradan ayrılmazsam şerefsizim. Sabah ayrılacağım. Birleşik Arap Emirlikleri kahpesiniz ulan. Kahpesiniz. İnsanlara bana olan inancını nasıl kırarız değil mi? Lan halk bir kere inandı mı inanır. Ben anlatıyorum da ben senin gibi fare gibi böyle mi yaptım lan? Bak anlatıyorum adam gibi. Nasıl gözünden bir suçluluk psikolojisi yakalanmışsın? Ulan bana neler ettiniz lan siz? Ulan gittik orada Karadağ'da oturup kitap okuyup yaşayalım diye ulan bana neler ettiniz siz? Ama şimdi sıra bende. Parça parça koparma evresi de bitiyor Süleyman. Kütle kütle koparacağım. Göreceksiniz. Bir de bazı böyle şeyciler var. Diyorlar ki ya bu diyorlar çocuğunun gözyaşı için falan olacak bir hikaye değil. Dünyayı ateşe bu olmaz diyorlar. Bizim insanımızı tanımıyorsunuz vallahi. Ben hep Karadenizliyim derim dikkat ederseniz. Kafkas asıllı. Bizim Doğu Karadeniz yani Trabzon, Rize, Artvin hep Kafkas asıllıdır genelde. Bizim insanlarımız ya bir tavuk yan bahçeye gitti diye
5 kişinin çatışmada birbirini öldürdüğü bir olay hiç duydun mu? Böyle bir mantık olur mu? O pireyi pireden dolayı yorgan yapmak var ya bizden geliyor. Maraz derler bizim orada. Marazı tuttu, delirdi bu derler. Marazı mı tuttu lan? Delirttiniz beni. Bu işin sonunda ne olacak diyorlar. Ben bu işin sonunda öyle bir hikaye yazacağım ki bir daha dünyada hiç kimse ne kadar güçlü olursa olsun ufak kız çocuklarını ve annelerini üzmeyecek. Bilecek. Ulan böyle bir hikaye oldu, dünya yandı, buradan da öyle bir şey çıkar diyecek. Bizim Ferdi Başkan benimle konuşmuyordu. O çip olayını anlattım ya kardeşlerim. Vallahi küsmüştü bana. 10 gün sonra konuştu. Ben dedi bavulumu hazırladım, evde bekliyorum gelip alırlar diye. Ben dedi kusura bakma ifade vereceğim hakkında. Dedim abi ne diyeceğiz? Söyle de merak ettim. Şöyle diyecekmiş. O iktisatçıların da genel başkanı, aynı zamanda misal sanayici iş adamlarının da başkanı. 66 yaşında. Ben yazar aynı zamanda. En son kitabına şöyle yazmıştı ben cezaevindeyken. İşte beni anlatmıştı. Çağımızın Kürşat'ı demişti. Tabii abartmıştı yani. Seven insan sevdiğini abartır ya. Kargaya yavrusu Şahin gibi gelir. Bizi öyle görüp yüceltmiş, abartmıştı. Dedi ki bana telefonda, bir onunla şaka yaparım biliyorsunuz. Diyeceğim ki dedi polislere, ben onun Çin sarayını basacak Kürşat olduğunu zannettim. Bu deliymiş, Neron çıktı, dünyayı yakıyor. Benim bundan işim yok diyeceğim dedi. Dedim seni bırakmam Feridun Başkan. Seni bırakmam. Allah'a yemin olsun. Bu dünyada da dünyada da beraberiz inşallah. Süle yaklaşıyoruz biliyorsun değil mi? Geliyor gelmekte olan. İlkin küçük bir parçadan başlıyorum Süle. Çok can yanmayacak. Senin bu akraban var ya Ankara'da Sadık Soylu. Bu Next bir iş merkezi var Ankara'da. Next Level diye geçiyor. Bu devletin bir yeri. Şimdi buraya bakanlığın tüm yüksek bürokratları orada. Bütün iş adamları orada. Murat Kurum bakan. O mu yönetiyor? Sadık Bey mi? Bir de bu bir adam var. Bak. Erdal Kayapınar. Çevre Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü. Bu adamla ilgili bir FETÖ soruşturması varmış. O nasıl kapandı? Soruşturman kapandı. Genel müdürsün. Sonra da FETÖ'cülerle ben yakınmışım. Önde söyledim artık dünya yerinden oynasa biz FETÖ'cülerle zaten. Çocuklarıma dedim ya. Ben ölürsem çocuklarım dost olursa benim çocuğum değil dedim. Bak. Bu adam ya gerçek FETÖ'cüyse hallettiniz ya. Şimdi bu kat kat imarlar çıkıyorsunuz. Bu FETÖ'cüyse bunu ben öyle demiyorum bak. Günahını almayayım, tanımıyorum adamı. Ama adam her şeyi depoluyordur. Bu işin hesabı olacak diye. Lan devleti yok ettiniz. Artık insanlar FETÖ'ye inanmıyor. Bir tane şema çizmiş, bir tane garson var. Lan bu kadar ciddi şey. Ya sizin iletişimle ilgili uzmanlarınız kim? Maaş vermeyin. Reklamcılığa vermeyin ya. Devleti düşürdüğün duruma bak ya. Ya sayın savcılar siz deli mi istiyorsunuz? Kameralar vardı. Bu Sadık Soylu'nun bir unvanı yok. Devletin bakanlığa ait resmi binasında nasıl oturuyor müsteşar gibi, bakan gibi? Neden bütün iş adamlarıyla devletin tüm görevlileri orada? Telefon sinyalleri ya bir yazı yazacaksınız. HTS kayıtları gelsin. Hangi bürokratlar bu adamın yanına gidip geliyor? Hangileri telefonla arıyor? Ben iddia ediyorum Murat Kurum'u o kadar aramıyor. O personel. Çevre Şehircilik Bakanlığı. Gözlerimizi kapattık bir oyun oynuyoruz.
Benden özür dilemediniz, beni daha aşağılamak istediniz, daha küçültmek istediniz. Ben de vitesi daha büyüttüm. Şimdi tüm dünyaya başladık. Bu hikayenin sonu çok daha yayılacak. Tüm dünyayı böyle bir hoplatacağız yerinden. Şimdi kardeşlerim geldik esas konumuza. Bu kokainle ilgili gazeteciler böyle çok şey anlattılar filan ya. Ben size hikayenin gerçeğini anlatayım. Yani kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. Bu en son 4 ton 900 kilo geçen senenin zannediyorum Haziran. Evet 9 Haziran'da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergah çalışması. Çünkü DIA Amerika uyuşturucuyla mücadele çok güçlü orada ve çok baskın karakter. Devamlı üstlerinde. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre Venezuela ile sınırları var. Venezuela üzerinden Kolombiya'dan oraya geçirmek çok kolay. Yeni adres çünkü Venezuela'da DIA'nın kontrolü yok. Sıfır kontrol. Buraya döneceğiz. Bir de bize gelen bu kokainler diyorsunuz ya bir kısmı iç piyasada bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. Hayır, Avrupa'da kokainin fiyatı çok ucuz. 45 bin eurolarda kilosunu. Türkiye'de çok pahalı. Ama esas pahalı olan yer Orta Doğu. Suriye Laskiye limanı. Orası da DIA'nın kontrolünde değil. Şimdi bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti? Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Evet. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra bu senenin başında Ocak ayında gitti 4 gün kaldı. Şubat'ta gitti 4 gün kaldı. Caracas limanı var. Venezuela'nın en büyük limanı. Oradan kuru yük gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor. Ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler artık Dominik üzerinde de çok yakalanmalar başlayacak. Çünkü yeni güzergah burası. Ben bizim liman çok önemli dedim ya. İşte herkes anlattı oraya gemi girmez. Lan ben gemi girer mi dedi. Kokain bu şekilde Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 30 metre 35 metrelik yatlarla uzun yolculuk yapabilen 500 ton, 1 ton, 2 ton kokainler o şekilde dağılır. Özellikle ama Suriye Laskiye üzerinden de yapılıyor. Şimdi para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs, Halil Falyalı. Tüm para trafiği buradan dönüyor kardeşlerim. Halil Falyalı denen şahıs 20 sene evvel hiçbir şey olmayan bir adam, Kıbrıs'ın sahibi. Mesela biz övünüyoruz ya, Kıbrıs'a gittik 50 tane FETÖ'cü aldık, daha iyi 500 tane almak lazım. Şu suç gruplarını aldık geldik. Evet. Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var. Neden Halil Falyalı'yı siz Türkiye'ye getirmiyorsunuz? Tüm yasa dışı bahis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. Bu adam Amerika DIA'yı almak istiyor. O da alamıyor. Diğer taraftan başka ülkeler almak istiyor uyuşturucu sevkiyatından. Onlar da alamıyor. Erkan Yıldırım, Halil Falyalı. Birazdan geleceğiz uyuşturucunun şeyine. Kıbrıs'ın şu anki Cumhurbaşkanı gerçekten iyi adam. Gerçekten iyi adam. Yani onun bu organizasyon içinde olduğunu bilmiyorum ama şu anki kurulan bu organizasyon zaten çok eski zamanlarda kurulmaya başlandı. Hem uyuşturucunun hem kumarın merkezi haline getirilmesi için yapılan o çalışma. Erkan Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın ya oteli ya da onun bazı otel onun değil, kasinolar onun. Halil Falyalı'nın misafiri. İşte ben Binali Bey'in böyle bir organizasyonun içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri, kumar kasetleri değil, başka kasetleri, rüşvettir, şeydir.
Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline geldiler. Ve Türkiye'ye gelişi, gidişi, tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor? Neden kokainlerin Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil. Başka gemiler koordinasyon ediyor. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde? Evet, Mehmet Ağar da bu senkronizenin tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın. Ya. Bir de diyorlar devleti zora sokmak için anlatıyorum. Hayır, ben devleti zora sokmak için anlatmıyorum. Ya diyor ki ya, insanların aklıyla dalga geçiyor. 5 ton kokain yakalanmış. Hastalık vardı diyor. Ondan diyor polis yollayamadık. Öyle demiş. Lan bu 5 ton kokain lan 10 değil. Özel uçağı kaldırsana Türkiye'den bir tane. Ya buna da gerek yok ki. Sayın savcı zahmet etmesin, ben yazdırayım. İlgili makama Adalet Bakanlığı üzerinden Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ile ilgili makama ulaştırılmak üzere. Şu tarihte ülkenizde yapılan uyuşturucu operasyonuyla ilgili ülkemizin adı geçmekte. Geminin varacağı yer burasıdır. Bu konuyla ilgili bilgi, belgeleri ivedi olarak göndermenizi talep ederiz. Düğme. Tak burada. Ya Sülü, sen zannediyorsun ki hani bak postacı geliyor, selam veriyor, herkes ona bakıyor, merak ediyor. Ya postacılık bitti. Adam göndermene gerek yok. Kıymetli kardeşlerim, bu hikayelerin hepsi böyledir. Rahmetli Uğur Mumcu 1996'da Kutlu Adam'ın cinayetine deyince izledik. Söz namus. Belki bunu anlattığımda biraz böyle şey olacaksınız. Bizim devletimizle hiçbir alakası yok. Biz o zaman Korkut'tayken Mehmet Ağar hep beraberiz. Korkut abinin odası Mehmet Ağar'ın odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı. Çok iyi. Genciz, vatanseveriz, işte şu PKK'ya yardım ediyor ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar. Faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım ama bugün yetişmez. Bu cinayetle ilgili olan. Bana dedi ki ya Kıbrıs'ta bir adam var. Evet abi dedim. Bu dediği Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor. Lan çocuğuz, genciz zaten böyle, bizi bir doldur boşalt, bir doldur. Dedi ki bu 2 tane dedi profesyonel bana, dedim abi ben kendi öz kardeşime vereceğim sana dedi. Öz kardeşimi. Evet. Atilla Peker'i dedim. Çok iyidir dedim bu işte. Uzmandır. Sokaklardan yetişmiyor. Türk Hava Yolları uçak biletlerini, hard disklerini atmıyor. Bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Tüm hard diskler geçmişten bugüne kadar tüm bilet satışlarının olduğunu söylemişti. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Ancak Allah'a emin olsun. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Ya adam namuslu adam. Bugünleri görmüş adam, bunun için çalışmış. Rumlara filan ülkeyi satacağı yok adam. Ya hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik, milleti coşturuyorlar. Herkesi birbirine sokuyorlar. Allah'a emin olsun. Aradan zaman geçti. Döndüler 3-4 gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada başka bir bunlara bağlı olan ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle. Abi dedim halloldu dedi o iş. Atilla Peker kanser ameliyatı oldu, evde yatıyor. Namuslu adamdır o. Benim biraderim korkmaz, doğruyu anlatır. Hep ben öldürse de öldürdü derdim. Çünkü zaman aşımına girdi. Hiçbir hukuki kaidesi yok. Bir şeyden korktuğum için değil. Ancak Allah'a yemin olsun, Kur'an'a yemin olsun böyle oldu. Ya orada bir yeri soymuşlar. Onunla ilgili çalışma yapıyor ve bu kumar şeyinin, uyuşturucu şeyinin gitgide Kıbrıs genelini ele geçirip adam bunlarla ilgili çalışma yapıyor. Kıbrıs'ı Rumlara sattı diye. Adam Denktaş'la zaten mücadele arkadaşı. Sonra fikirleri biraz farklılaşıyor. Hep devlet için yapıyoruz. Hep devlet için. O kadıncağızın mücadelesine eşinin ben uzaktan hep izledim. Avrupalara müracaatlar etti, onu etti, bunu etti.
Şimdi diyecekler ki niye anlatmadın? Lan neyi anlatayım? Sen gördüğün her şeyi anlatıyor musunuz siz? Hepimiz birbirimizin aynısıyız. Şimdi anlatacağım. Daha neler yaşayacağız.